Merhaba. Vücudumuzun o görünmez ordusunda, yani bağışıklık sistemimizde işler ters gittiğinde ne olur hiç düşündünüz mü? Bugün doğuştan gelen bağışıklık sistemimizin iki temel direğini, fagositleri ve kompleman sistemini mercek altına alıyoruz. Bu sistemlerdeki küçücük bir hatanın vücudun nasıl da savunmasız bırakabildiğini haydi gelin hep birlikte keşfedelim. İşe en temel noktadan, yani ana fikirden başlayalım. Bakın, bu iki sistem arasındaki farkı anlamanın en basit yolu aslında bu. Eğer fagositleriniz, yani o yiyici hücreleriniz çalışmıyorsa, vücudunuzda sürekli irin dolu apseler meydana gelir. Ama eğer kompleman sisteminiz çökerse, o zaman da kendinizi çok daha özel ve genellikle ölümcül olabilen enfeksiyonlara karşı savunmasız bulursunuz. Şimdi bu iki senaryonun ayrıntılarına dalma zamanı. Evet, ilk olarak bağışıklık sistemimizin ön cephedeki piyadeleri olan fagositlere odaklanalım. Bu hücreler kim? Bunlar istilacıları yutan ve yok eden askerlerimiz. Peki ya bu askerler görevlerini yapamazsa ne olur? Gelin onların ne gibi farklı şekillerde başarısız olabileceğine bir bakalım. Bu başarısızlıkları aslında 3 basit kategoriye ayırabiliriz. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Sorun ya asker sayısının azlığıdır, yani nötropeni, ya askerlerin savaş alanına bir türlü ulaşamamasıdır, yani adezyon defekti, ya da askerler ulaştıklarında savaşamamalarıdır, yani öldürme defekti. İşte bu 3 kategori, birazdan göreceğimiz o karmaşık hastalıkları anlamak için bize harika bir yol haritası sunuyor. Savaşamayan asker örneğiyle başlayalım. Karşınızda kronik granülomatoz hastalık ya da kısaca KGH. Bu senaryoda fagositimiz savaş alanına varıyor, düşmanı yakalıyor, içeri alıyor ama öldürücü darbeyi bir türlü vuramıyor. Neden? Çünkü metaforik olarak konuşursak silahı bozuk. İşte bu slaytta işin mekanizmasını görüyoruz. Tüm sorun NDPH oksidaz adı verilen bir enzimde. Bu enzim, fagositin bakteri üzerine adeta bir kimyasal bomba olan oksidatif patlamayı yapmasını sağlar. Ama bu bomba olmayınca bakteri fagositin içinde canlı kalmaya devam ediyor. Vücudun tek çaresine kalıyor. Bu kontrol edilemeyen enfeksiyonun etrafına bir duvar örmek. İşte biz bu duvarlara granülom diyoruz ve hastalığa adını veren de tam olarak bu. Bu tabloda bize klinik tabloyu çok güzel özetliyor. KGH hastaları sürekli olarak karaciğer gibi derin dokularda tekrarlayan apselerle ve özellikle de Aspergillus adı verilen bir mantar enfeksiyonuyla boğuşurlar. Tanıda altın standart ise DHR testi. Bu test çok basit bir şeyi ölçer. Fagositler o bahsettiğimiz kimyasal bombayı ateşleyebiliyor mu, ateşleyemiyor mu? Cevap bu testte gizli. Şimdi KGH'te ne demiştik? Askerin silahı bozuktu. Şimdi ise bambaşka bir soruna bakıyoruz. Lökosit adezyon yetmezliği. Burada askerlerimizin silahları sapasağlam ama kışladan çıkıp savaş alanına bir türlü ulaşamıyorlar. Sorun öldürmek değil, sorun savaşın olduğu yere göç etmek. İşte buradaki en can alıcı ve en şaşırtıcı nokta bu. Normalde bir yerde enfeksiyon olduğunda ne görürüz? İrin, değil mi? Yani ölü bakteri ve akyuvarlardan oluşan o yapı. Ama bu hastalıkta akyuvarlar kan damarlarından çıkıp enfeksiyon bölgesine gidemiyorlar. Sonuç ne peki? Ciddi, derin enfeksiyonlar var ama ortada hiç irin yok. Bu hekimler için çok ama çok önemli bir ipucu. İşte bu irinsiz enfeksiyonlar durumu çok tipik bir bulguya da yol açıyor. Yeni doğanlarda göbek kordonunun haftalarca düşmemesi. Çünkü normalde bu süreç nötrofillerin o bölgeye göç etmesini gerektirir. Kan testlerine baktığınızdaysa daha da şaşırtıcı bir şey görürsünüz. Kanda devasa miktarda nötrofil vardır. Ama bunlar kan damarlarında sıkışıp kaldıkları için enfeksiyonla savaşamazlar. Adeta trafiğe takılmış itfaiye araçları gibidirler. Son fagosit bozukluğumuz olan Çedyak-Higashi sendromunda ise yine farklı bir problemle karşı karşıyayız. Düşünün, askerimiz düşmanı yakalıyor. Silahı da çalışıyor ama silahı bir türlü düşmana doğrultamıyor. Hücre içinde bakteriyi sindirecek olan lizozom adı verilen o kesecik, bakterinin hapsedildiği fagozom ile birleşemiyor. Yani öldürme paketi hedefine ulaşamıyor. Ve işin ilginç yanı, bu soruna neden olan LSTT genindeki mutasyon sadece bağışıklık hücrelerini etkilemiyor. Vücudumuzdaki birçok hücrenin iç trafiğini düzenlediği için hastaların saç ve cilt rengini veren melanozomları da etkileniyor. Bu durumda kısmi albinizme, yani yer yer beyaz saç ve açık ten rengine yol açıyor. Aynı zamanda sinir hücrelerini de etkileyerek nörolojik sorunlara neden olabiliyor.
Hadi şimdi bu 3 fagosit bozukluğunu aklımızda tutmak için şöyle bir özet yapalım. Lökosit adezyon yetmezliğini gördüğünüzde aklınıza hemen şirinsiz enfeksiyon gelmeli. Kronik granülomatöz hastalık dendiğinde anahtar kelimeleriniz granülomlar ve aspergillus olmalı. Çediak-Higashi ise en çarpıcı bulgusu olan albinizmle çok rahat hatırlayabilirsiniz. Piyadelerden bahsettik, şimdi de ordunun daha teknik birimlerine geçme zamanı. Rotamızı, bağışıklık sisteminin adeta istihbarat ve hava desteği birimi olan komplement sistemine çeviriyoruz. Bu sistem, düşmanı işaretler, alarm verir ve doğrudan saldırı düzenler. Komplement sisteminin 3 temel görevi olduğunu düşünebilirsiniz. Birincisi, etiketleme. Yani istilacıların üzerine "beni yok et" etiketi yapıştırarak fagositlerin işini kolaylaştırır. İkincisi, alarm. Kimyasal sinyaller yayarak bölgeye daha fazla bağışıklık hücresi çağırır. Üçüncüsü ve en ölümcülü ise doğrudan saldırı. Bir araya gelerek bakterinin zarında delikler açan ve onu patlatan bir membran atak kompleksi oluşturur. Komplement sistemini bir şelale gibi düşünün. C1, C2, C3 diye akar gider. İşte bu şelalenin en başındaki, yani C1'den C4'e kadar olan proteinler eksik olduğunda, ilginç bir şekilde ana sorun enfeksiyonla savaşmak olmuyor. Sorun daha çok bir temizlik sorunu haline geliyor. Normalde vücudumuzda oluşan antijen-antikor kompleksleri, yani bir nevi bağışıklık çöpleri, bu erken komplement proteinleri tarafından temizlenir. Temizlik ekibi çalışmayınca ne olur? Bu çöpler birikir. Özellikle böbrekler ve cilt gibi hassas dokularda birikerek vücudun kendi kendine saldırdığı otoimmün hastalıklara, en tipik olarak da sistemik lupus eritematosus'a yani SL'ye benzer bir tabloya yol açar. Ama şelalenin ortasına, yani C3'e geldiğimizde ise durum tam bir felakete dönüşür. Çünkü C3 hem etiketleme hem de alarm yollarının kesiştiği o merkezi moleküldür. Yani C3 yoksa komplement sisteminin neredeyse tüm önemli fonksiyonları durma noktasına gelir. C3 eksikliğinin sonucu özellikle kapsüllü bakterilere karşı tam bir savunmasızlık demektir. Bu bakterilerin kendilerini fagositlerden gizleyen kaygan bir zırhı vardır. Onları yakalamanın tek yolu üzerlerine C3'ün o "beni ye" etiketini yapıştırmaktır. Bu etiketleme olmadan bu bakteriler vücutta serbestçe çoğalır ve tekrarlayan, hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olurlar. Şimdi şelalenin sonuna geldik. Yani C5'ten C9'a kadar olan ve bir araya gelerek o ölümcül silahı, membran atak kompleksine yani MEK'i oluşturan bileşenlere bakıyoruz. Ve bu slide, bağışıklık sistemimizin ne kadar özelleşmiş olabileceğinin inanılmaz bir örneğini sunuyor bize. MEK dediğimiz bu delme kompleksi, özellikle tek bir bakteri ailesini, Neisseria'yı, kontrol altında tutmak için hayati öneme sahip. Bu bağlantı o kadar güçlü ki, bir kişide tekrarlayan Neisseria menenjiti varsa, doktorların aklına ilk gelen şeylerden biri terminal komplement eksikliğidir. Neredeyse tanı koydurucudur. Şimdiye kadar hep eksik parçalardan bahsettik. Peki ya sistemin tüm parçaları yerinde ama frenleri bozuksa ne olur? Sürekli aktif kalan bir komplement sistemi neye yol açar? İşte bu bizi çok farklı ve dramatik bir klinik tabloya götürüyor. İşte karşınızda herediter anjiyoödem. Burada sorun, sistemin en başındaki C1 proteinini kontrol altında tutan C1 inhibitörünün eksik olması. Bu fren mekanizması olmadan bir dizi reaksiyon tetikleniyor ve sonuçta bradikinin adı verilen bir molekül aşırı üretiliyor. Bradikinin damarların aşırı geçirgen olmasına neden oluyor ve bu da dokulara aniden büyük miktarda sıvı sızmasına yol açıyor. Sonuç, özellikle hava yolunu tıkayarak yaşamı tehdit edebilen ani ve devasa şişlikler. Komplement sistemini özetlersek tablo aslında çok net. Şelalenin başı, yani G1, C4 eksikse sorun temizliktir ve sonuç otoimmünitedir. Şelalenin kalbi, yani C3 eksikse sorun genel savunmadır ve sonuç ağır enfeksiyonlardır. Şelalenin sonu, C5, C9 eksikse sorun spesifik bir düşman olan Neisseria'dır. Ve son olarak, eğer sistemin frenleri eksikse sorun regülasyondur ve sonuç anjiyoödemdir. Bu hastalıkları anlamak bize şunu gösteriyor. Bağışıklık sistemi inanılmaz derecede karmaşık ve zarif bir makine. Ama aynı zamanda bu makinenin tek bir vidasının eksikliği bile tüm sistemi öngörülebilir ve yıkıcı şekillerde çökertebiliyor. Tek bir proteinin yokluğu bizi apselere, otoimmüniteye veya sadece belirli bir bakteriye karşı tamamen savunmasız bırakabilir.
İşte bu, doğuştan gelen bağışıklığın hem muazzam gücünü hem de ne kadar kırılgan olabildiğini gözler önüne seriyor.